Klasik bilgisayarların sonuna mı geldik? Dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının bile tıkandığı noktada kuantum devrimi başlıyor. Bugün kullandığımız en güçlü süper bilgisayarın bile çözemediği problemler var. Öyle problemler ki bazıları için evrenin yaşından daha uzun süre hesaplama yapmak gerekiyor. Peki ya doğanın kendisi bize bambaşka bir hesaplama yöntemi sunuyorsa? İşte kuantum bilgisayarlar tam da bu yüzden teknoloji dünyasında büyük bir devrim olarak görülüyor. Çünkü onlar klasik bilgisayarların daha hızlı versiyonu değiller. Bilgi işlemeyi tamamen farklı fizik kurallarıyla gerçekleştiren yepyeni bir nesil bilgisayarlar. Bugüne kadar kullandığınız her bilgisayar aynı dili konuşur. Bu dil yalnızca iki sembolden oluşur. 0 ve 1. Bunlara bit denir. Bir bit aynı anda yalnızca tek bir değere sahip olabilir. Ya 0'dır ya da 1'dir. Kuantum bilgisayarlardaysa işler tamamen değişir. Burada karşımıza kübit çıkar. Bir kübit, kuantum fiziğinin en ilginç özelliklerinden biri olan süperpozisyon sayesinde aynı anda hem 0 hem de 1 durumlarının birleşiminde bulunabilir. Bunu masanın üzerinde dönen bir madeni para gibi düşünebilirsiniz. Para durduğunda yazı ya da turadır. Ama dönerken ikisini de temsil eder. İşte kuantum bilgisayarların inanılmaz hesaplama gücü tam olarak buradan doğar. Kuantum bilgisayarların çalışmasını mümkün kılan 3 temel ilke vardır. İlki, süperpozisyon. Birden fazla olasılığı aynı anda değerlendirebilmek. İkincisi, dolanıklık. 2 kübit, kilometrelerce uzakta olsalar bile tek bir sistem gibi davranabilir. Birinde yapılan ölçüm, diğerini de belirler. Einstein buna, uzaktan ürkütücü etkileşim demişti. Üçüncü ilke ise girişim. Tıpkı su dalgalarının birbirini güçlendirmesi veya yok etmesi gibi, kuantum algoritmaları da doğru cevapların olasılığını artırırken, yanlış cevapları birbirini söndürerek azaltır. İşte kuantum algoritmaları bu 3 fiziksel özelliği birlikte kullanır. Uzun yıllar boyunca kuantum bilgisayarlar yalnızca fizikçilerin hayal ettiği makinelerdi. Fakat bu durum değişti. 2016 yılında IBM ilk kez gerçek bir kuantum bilgisayarı internet üzerinden araştırmacıların kullanımına açtı. Ardından gelişmeler peş peşe geldi. 127 kübit, 433 kübit ve sonunda 1000 kübit sınırı aşıldı. Bugün IBM'in geliştirdiği Quantum System 2 platformu birden fazla kuantum işlemcisini klasik süper bilgisayarlarla birlikte çalıştırabiliyor. Bu, kuantum çağının artık laboratuvardan çıkıp gerçek dünyaya adım attığının en güçlü göstergelerinden biri. Peki bu kuantum bilgisayarlar nerelerde kullanılacak? Kuantum bilgisayarlar dizüstü bilgisayarınızın yerini almayacak. Onların görevi çok farklı. İnsanlığın çözmekte zorlandığı devasa problemleri çözmek. Örneğin yeni ilaç molekülleri tasarlamak, proteinlerin nasıl katlandığını anlamak, karbon emisyonunu azaltacak ulaşım rotaları oluşturmak, yeni pil teknolojileri geliştirmek, hatta milyonlarca olasılığı aynı anda değerlendirerek finansal risk analizleri yapmak. Bugün Boeing, Cleveland Clinic, CERN, ExxonMobil ve daha birçok büyük kuruluş kuantum teknolojileri üzerinde aktif olarak çalışıyor. Elbette her şey mükemmel değil. Kuantum sistemleri inanılmaz hassastır. En küçük sıcaklık değişimi, en ufak elektromanyetik gürültü, hatta çevredeki atomların titreşimi bile hesaplamaları bozabilir. Bu yüzden günümüzdeki kuantum bilgisayarlar hala gelişim aşamasında. Bilim insanları hata düzeltme teknolojileri üzerinde yoğun şekilde çalışıyor. Ama her geçen yıl bu hedefe biraz daha yaklaşıyoruz. Tarihte bazı teknolojiler yalnızca daha hızlı makineler üretmedi. İnsanlığın düşünme biçimini değiştirdi. Matbaanın yaptığı buydu. İnternetin yaptığı buydu. Ve birçok bilim insanına göre kuantum bilgisayarlar da aynı etkiyi yaratacak. Çünkü onlar yalnızca daha güçlü bilgisayarlar değiller.
doğanın kendi kurallarıyla çalışan yeni bir hesaplama biçimi. Belki de önümüzdeki birkaç 10 yıl içinde bugün çözülemeyen hastalıkların tedavisi, yeni enerji kaynaklarının keşfi ve evrenin en büyük sırlarının anlaşılması. İşte bu teknoloji sayesinde mümkün olacak. Ve belki de geleceğin en büyük keşifleri bir kuantum bilgisayarın içinde başlayacak. Peki sizce kuantum bilgisayarlar ilk olarak hangi küresel sorunu çözecek? İklim krizini mi? Amansız hastalıkları mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum.